Normalde gözümüzün şekli böyle. Gözümüzün önünde bir kornea tabakamız var. Göz içerisinde lens tabakamız var. Gördüğümüz bir maket. Gözün önünde kornea denen bir tabakamız var dedik. Bu cam gibi saydam bir yapıdır. Biz lens taktığımız zaman korneanın üzerine yerleştiriyoruz. Ama normalde kullandığımız gözlükler korneamızı biraz mesafeli durur. Bu mesafede duran bir gözlük derecesiyle korneanın üzerine temas eden bir lensin derecesi daha farklı olacaktır. O açıdan bunu belirleyebilmek için de kontak lens muayenesi yapmamız gerekiyor. Kornea tabakası şöyle tuttuğumuz zaman cam gibi saydam bir yapıdır. Korneanın iç yüzeyi gözün içerisindeki sıvılardan beslenir. Göz içi sıvılarından beslenir. Dış yüzeyi ise dışarıdan havadan direkt temasla oksijenini sağlar. Biz lensi korneanın üzerine taktığımız zaman aslında dışarıdaki havayla korneanın arasında bir engel oluşturmuş oluyoruz. Normalde havadan beslendiği için biz lens takarak aslında buranın beslenmesini bozmuş gibi düşünebiliriz kendimizi ama öyle olmuyor. Gündüz lensimiz takılıyken dışarıda bol miktarda oksijen olduğundan dolayı lensin içinden, sağından, solundan bir şekilde korneamıza oksijen ulaşıyor. Ve kullanılan lensler artık çok kaliteli, oksijen geçirgenlikleri çok yüksek lensler. Aynı zamanda göz kapağıyla beraber, gündüz gözümüz açıkken göz kapağıyla beraber yine lens hareket halinde oluyor. Bu korneaya hava geçişini kolaylaştıran etkenler. Akşam uyurken korneamız gözümüzün arkasındaki küçük kılcal damarlar var göz kapağımızın arkasındaki. Bu damarlardan beslenmeye başlıyor. Eğer biz lens ile uyursak bu defa göz kapağımızın arkasındaki damarlarıyla korneanın arasına aslında bir set çekmiş oluyoruz. Yapay bir set çekmiş oluyoruz. Lens ile uyuduğumuz zaman bu defa yine buradaki damarlarla kornea arasındaki oksijen geçişini zorlaştırıyoruz. Yani gözün beslenmesini bozuyoruz. Bu kapağın arkasındaki damarlarda havadaki kadar oksijen olmadığından dolayı eğer biz lens ile uyursak gözün beslenmesini bir şekilde bozacağız. Hem dışarıya temas etmemiş olacak, hem lensimiz hareketli olmayacak. Bazılarının bir hafta gözde kalabilme özelliği var. Bazılarının bir ay gözde kalabilme özelliği var. Arada unuttunuz, uyuyakaldınız, kolay kolay sıkıntı olmuyor ama bunu alışkanlık haline getirirseniz ciddi bir problem oluyor. Bizim size tavsiyemiz mutlaka bütün lensleri uyumadan önce çıkarmanız. Onun dışında lens kullanırken el hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizi yıkayacağız, temiz bir elle takıp temiz bir elle çıkaracağız lenslerimizi. Lenslerin süresi önemli. Bazıları günlük lensler oluyor. Bazıları 2 haftalık, aylık, 6 aylık, yıllık lensler olabiliyor. Lensler süresi kadar kullanılır. Mesela 2 haftalık bir lensimizi haftada 1-2 gün kullanıyorum diyerekten onu 1 aya, aylık bir lensi 1,5-2 aya çıkaramazsınız. Bunları bir damla gibi düşüneceğiz. Damlayı nasıl açtığımız zaman göz damlasını, süresi dolduğu zaman hiç kullanmasak bile atıyorsak kontak lensleri böyle düşünmemiz gerekiyor. Süresi dolunca mutlaka onları atmamız, yenilememiz gerekiyor. Biz lens muayenelerinde gözümüzün beyaz tabakası, kirpiklerimiz, göz kapağımızın arkasındaki damarlar, onların yapıları, korneamız, gözyaşımız, gözyaşı bezlerimiz bunların kontrollerini yapıyoruz. Ve lens kullanan arkadaşlar bu aralıkta kalıyorlar. Bu 2 tane evreyi düşünelim. Bu 2 evrenin içerisinde kalıyorlar. Ama kural dışı kullanmaya başladığımız zaman, yani dediğimiz şeylere dikkat etmediğimiz zaman gördüğünüz gibi göz kapağımızın arkasında, korneamızda, onun dışında gözyaşı bezlerimizde, meibomius bezlerinde, gözümüzün beyaz tabakasında böyle istemediğimiz değişiklikler oluşmaya başlıyor. Bunlar tamamen kural dışı kullanımla alakalı. Bazen gözümüzün arkası böyle bile olsa, göz kapaklarımızın arkası böyle bile olsa herhangi bir belirti vermeyebiliyor. Kendimizi iyi gördüğümüzü zannediyoruz, rahat gördüğümüzü zannediyoruz. Her şey yolunda zannediyoruz ama biz muayene edersek bunu anlıyoruz bazen. Bu açıdan şikayet olsa da olmasa da belirli periyotlarda, bizim söyleyeceğimiz periyotlarda mutlaka kontak lens muayenesine, göz muayenelerine, kontrollerinize gelmeniz gerekiyor. Onun dışında böyle gitmemesi için, bu evrelerde kalabilmek için de kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. Burada günlük bir lens var. Günlük lensler bir gün kullanılır, o gün kullanılır, atılır. Bunlar daha çok spor yapanlar için, havuz, deniz veya aralıklı kullananlar için günlük lensler çok cazip olabiliyor. Burada yine bir aylık lensimiz var. Aylık astigmatlı bir lensimiz bu. Lensler astigmatlı ve astigmatsız olarak 2 gruba ayrılıyor. Astigmatınız varsa lensiniz de eğer uygunsa astigmatlı oluyor. Şimdi ben bir tane günlük lensi çıkaracağım. Bunun üzerine nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında biraz bahsetmeye çalışacağım. Açtık. Bunlar astigmatsız lensler. Şöyle elimize geliyor. Normalde bu lenslerin böyle çanak gibi durması lazım. Baktığımız zaman şöyle çanak gibi durması gerekiyor. Bazen bu lenslerin tersi düz oluyor. Normalde böyle durması lazım ama ters olduğu zaman biraz daha geniş bir çanak olabiliyor. Bu şekilde normalde baktığımız zaman ilk başta anlamanız biraz zor oluyor ama bir süre sonra göz aşinanız olduğu zaman şöyle baktığınız zaman bunun ters mi düz mü olduğunu anlayabiliyorsunuz. İşi daha da kolaylaştırmak için bunun lensin yan tarafında sadece bir noktada bu lens grubunda 1, 2, 3 diye bir sayı var. Ona alttan baktığınız zaman şöyle 1, 2, 3 sayısını böyle floresan lambanın yansımasıyla görebiliyorsunuz. Eğer 1, 2, 3 olarak görüyorsanız lensiniz olması gerektiği gibidir. Eğer 3, 2, 1 olarak görüyorsanız lensiniz terstir. Onu ters çevirmeniz gerekir. Ters dediğimiz olay da şöyle. Lensimize şöyle bastırdığımız zaman, yani elimize böyle de gelebilirdi. Şu anda lensimiz ters. Alttan baktığımız zaman 321 olarak görürüz. Tekrar düzeltiyorum.
Bu şekilde durması lazım. Lensler biraz beklediği zaman böyle kurumaya başlar. Kurumaya başladığı zaman da tutmakta zorlanırsınız lensinizi. Bu genelde 30 günlük lenslerde biraz daha kısa oluyor ama aylık lenslerde biraz daha zaman alıyor. 45-50 saniye gibi bir süre geçtiği zaman tutmakta zorlandığını hissedince solüsyonlarınızla hafiften şöyle nemlendirmeniz yeterli. Lensinizin biraz nemli olması gerekiyor ki elimize biraz yapışsın. Zaten ilk bu öğrenme aşamasında böyle oluyor. Rahat takabilir duruma geldiğiniz zaman zaten saniyesinde taktığınızdan dolayı böyle bir kuruma diye bir derdiniz olmuyor. Lensleri iki elle tutmuyoruz. Sadece işaret parmağımıza her türlü şekli verebiliyoruz zaten. İki elle tuttuğumuz zaman bu lensler ince olduğu için yırtılma ihtimalleri var. O açıdan sadece işaret parmağımızı hareket ettiriyoruz. Bu gördüğümüz astigmatlı sferik bir lens. Sferik lenslerin özelliği böyle. Yani tersini düzünü anlamak bunlarda biraz zor olduğundan dolayı sayı yazmışlar. 1, 2, 3 diye alttan bakınca görünüyor. Göz aşinalığı gerekiyor tersini düzünü anlamak için. Ters takarsanız gözünüzde lensinizdeki netlik biraz daha az olur. Batma yapar, rahatsızlık hissi verir. Böyle ayna karşısında falan lensimizi takarken yerde temiz bir peçete gibi bir şey olması lazım ki biz uğraşırken bazen lensimiz yere düşüyor. Düşerse temiz bir yere düşer. Tekrar deneme şansımız olur. Bunlar hep ilk öğrenme aşamalarında olan şeyler. Şimdi de astigmatlı bir lensi göstereceğim size. Gördüğünüz gibi bu astigmatlı lensler 14,5 mm olduğundan dolayı bunlar biraz daha geniştir diğer lenslere göre. Normalde 14 mm'dir, bunlar 14,5 mm'dir ve bunların tersini düzeni anlamak için anlaması biraz daha basit olduğundan dolayı bunların üzerine herhangi bir sayı yazmamışlar. Ben şimdi bunu ters çevireceğim. Aradaki farkı göreceğiz. Görüyorsunuz şöyle. Normalde olması gereken şekil böyle ama ters çevirdiğim zaman astigmatlı bir lenste görüyorsunuz kayık gibi duruyor. Şu anda lensimiz ters. Hatta altta ve üstte 2 tane de çizgisi var. Bunlar astigmatın yönünü gösteren çizgiler. Bunları gördüğünüz zaman lensinizi çizdiğinizi falan zannetmeyin. Farklı kurmalarda farklı şekiller de olabiliyor. Şimdi bunu tekrar düzeltiyorum ben. Bunlar da biraz bekleyince kurumaya başladığını hissediyoruz şu anda. Ben yine birazcık nemlendireceğim lensimi ve bu şekilde takma işlemimizi yapacağız. Evet, hastalarımız merak ediyorlar. Diyorlar ki madem öylesin neden lens takmıyorsunuz? Benim göz yapısı olarak lense çok müsait değil. Kornea çapım biraz daha büyük. İstediğim o netliği ben kendim olarak alamıyorum. Ama spor yaparken, denize girerken, kimi zaman hafta sonlarında ben de lensimi kullanıyorum. Şimdi lens takmayı ben size göstereceğim. Gözlüğümü çıkardım. Ben elimi yıkadım, duruladım. Mutlaka lenslerimizi takmadan önce yıkamamız gerekiyor. Şimdi lensi açtım. Normalde lensin üzerinde şöyle yazar. Lens numarası vardır, lens çapı vardır. Benimki 8,8 hatta 9 olsa daha güzel olacak ama öyle bir üretim yok firmada. Genelde ortalama 8,4 standart lensler. Çoğu kişiye 8,4 uygun olur. 2,75 yazıyor numara olarak. Buralarda işte son kullanım tarihleri, çapı 14 mm çapı var. BC değeri 58,8, numarası -2,75. Son kullanım tarihi falan var. Evet, takıyorum şimdi lensimizi. Şöyle çıkardım. Önce ters mi düz mü onun kontrolünü yapıyorum. Ben zaten bakınca anlayabiliyorum şeklinden. Normalde lensimiz böyle. Burada lens takarken tek problem gözümüzü sıkmamız. Bir şey gözüne yaklaştığı zaman refleks olarak gözümüzü kasarız. Bu ilk başta zor olur. Zamanınızı alır. Lens takma konusunda zamanınızı alır. Ama bir süre sonra buna da alışıyorsunuz ve o refleksi yendikten sonra daha rahat takabilir duruma geliyorsunuz. Normalde şekli böyle lensimizin. Ters düz olarak. Şimdi üst kapağımızı bu parmağımızla tutuyoruz. Diğer işaret parmağımızla sağ sol gözümüzün üst kapağını tutuyoruz. Bu parmağımızla da alt kapağımızı tutuyoruz. Direkt lense değil de lensin biraz yukarısına baktığım zaman daha rahat takılıyor. Eğledim lensimi sadece. Şöyle biraz gözümü çeviriyorum. Şu anda lensimi taktım. Şimdi diğer gözümdeki lense geçeceğim. Ben de iki tarafta aynı numaralarda. Çok dikkat etmiyorum ama numaralarınız farklı oluyor genellikle. Böyle olduğu zaman da sağa sola dikkat etmek lazım. Sağ göze takacağız, solu sol göze. Solu çıkarınca sol kapağı, sağ çıkarınca sağ kapağı koymak gerekiyor. Şimdi diğer gözüme geçiyorum. Üst kapağımı tuttum, alt kapağımı tuttum. Hafif yukarı bakıyorum. Lensi gözüme değdiriyorum ama sıkmıyorum. Çektim. Biraz şöyle gözümü çevirdim. Yukarıya bakarsam daha güzel olabilir. Aç kapı yaptığım zaman şu anda lenslerimin ikisini taktım. Hakikaten güzel bir rahatlık veriyor, bir konfor veriyor bize. Lensimizi çıkardığım zaman da çıkarıp burada lens kaplarımız var. Lens kaplarımız üzerinde renk farklılıkları vardır. Sağ, sol. Lensleri bir defa kullanmaya başladıktan sonra üzerinde numara yazmaz. O açıdan karıştırmamanız gerekiyor. Sağ lensini çıkarınca sağ kaba, solu çıkarınca sol kaba koymak gerekiyor. Lens solüsyonu dışında herhangi bir şey kullanmıyoruz lenslerimizle ilgili. Sadece solüsyonu, lens solüsyonu kullanıyoruz. Şurada üzerinde bir işaret var. Lens suyunu o işarete kadar koyduktan sonra lensin içerisine koymak lazım. Her gün lens solüsyonu, kabın içerisinde lens solüsyonu değiştirmekten çok fayda var. Dikkat edeceğim bir şey de lens temizliği ile ilgili ben size bir şeyler göstermek isterim. Lensimizi çıkardık diyelim. Bunu nasıl kaba koyacağız? Direkt kabına koymuyoruz. Ben bir tane solüsyonla bunu yapmaya çalışacağım. Solüsyonumuzu alıyoruz.
Birkaç damla damlatıyoruz. Ovalıyorum. Sonra duruluyorum. Birkaç damlayı daha şöyle duruladım. Aynısını tekrar yapıyorum. Birkaç damla damlatıyorum. Ovalama hareketini yapıyorum. Sonra durulama hareketini yapıyorum. Birkaç damla daha. Sonra bunu alıyoruz. Şurada lens kabımız var. Lens kabımız içerisine böyle duracak şekilde, çanak kısmı yukarıya bakacak şekilde lens kabının içerisine koyuyoruz. Bu şekilde duruyor. Sabah takacağımız zaman da direkt lensimizi takabiliriz. Veya ufak bir temizleme hareketi yaptıktan sonra da lensimizi takabiliriz. Lens muayenesi tabi bunları takmakla bitmiyor. Biz her lens taktığımız zaman bazı ölçümleri yapıyoruz. Lensin üzerinden bazı hesaplamaları yapıyoruz. Lensi ilk taktığınız andaki değerler veya o andaki görüntüler çok değerli olmayabiliyor veya bizi yanıltabiliyor. Lensi bir süre kullanmak lazım. İlk başta sizi rahatsız edebilir. Bulanık görüyor hissedersiniz. Batıyor hissi olabilir. Kullandıkça hem lens gözünüze hem gözünüz lense alışmış oluyor. En az bir 2-3 hafta kullandıktan sonra biz tekrar bir kontrole çağırıyoruz. Kontrolde şikayetlerinizi dinliyoruz. Lensin uyumuna bakıyoruz. Özellikle astigmat lenslerde akslarında bir sapma var mı? Sferik değerlerinde bir farklılık var mı? Onları değerlendiriyoruz. Şikayetlerinizi dinliyoruz ve lensimizi son hale getirdikten sonra reçete ediyoruz. İlk muayeneden sonra ben genelde hastalarımı 2 ay sonra bir defa görüyorum. Daha sonrasında lensiniz bittikçe kontrol şeklinde. Çok uzun vadeli lens almanız tavsiye edilmez. Optiklerden aldığınız zaman işte 6 aylık aldıktan sonra bittikçe kontrol şeklinde devam edilir. İlk muayeneden sonra bana geldiğiniz zaman mutlaka lensiz takılı olması gerekiyor. Ama başka bir yerde lens muayenesi olduğumuz zaman eski bilgileriniz olmadığından dolayı lens olmadan gitmek daha mantıklı olabilir. İlk muayene olduğunuz yerde her zaman muayene olmanızda, kontrolünü orada yaptırmanızda. Ama bu lens muayenesini bir defa mutlaka olmak gerekiyor. Çoğu doktorumuz bunu çok fazla yapmıyor. Çok yerde yapılmıyor lens muayenesi. Bir defa mutlaka olmak gerekiyor. Lens kullanmaktan çekinmeyin. Kurallarına dikkat ettikten sonra korkulacak herhangi bir durum yok. Genellikle anne babalar çok endişe edebiliyorlar. Muayeneye gelirken anne babayla beraber gelmenizde fayda var. Onlar da görürlerse nasıl kullanıldığını, abartıldığı kadar da zor olmadığını sizin için de çok daha güzel olacaktır.